Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size baştan sona detaylı bir şekilde Hanım Dilendi Bey Beğendi motifinden çok hoş, çok güzel bir hırka yapımı anlatacağım. Dediğim gibi baştan sona detaylı bir şekilde motifin yapımını, motiflerin birleştirmesini ve kenarlarını nasıl yapacağız detaylı bir şekilde anlatacağım. İlk defa yapacaksanız bile tereddüt etmeyin. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Hatta motiflerini yapmamda kızım yardımcı oldu. Sadece ona ilkokula giderken göstermiştim tığ işini. Motifleri yapmamda yardımcı oldu. Benimle birlikte kolaylıkla yaptı arkadaşlar. Ayrıyeten motiflerin videosunu çekmiştim ama bu videoda motiflerin yapımını anlatacağım size. Renk olarak bu 4 renk artı son olarak 5. sırada kenar gideceğiz ve hem de birleştirmesinde şöyle açık bej kullanacağım arkadaşlar. Renklerim bunlar. Kırmızı, şöyle koyu kırmızı, fıstık yeşili, şöyle bu açık gül kurusu diyebilirim bu renge. Tuğla rengi de denebilir. Kahveye de benziyor. Açık kahveye de benziyor. Bir de gri. İplerinizin kalınlığı aynı olsun arkadaşlar. Kalınlıkları aynı olsun. O önemli. Benim ipimin markasını göstermek istiyorum. Şöyle hep aynı marka, sadece bu farklı bir marka ama boyutu aynı arkadaşlar. Şöyle Nako Süper ince kullanacağım. Şöyle 100 gram kaç metre? 100 gram 260 metre arkadaşlar. 100 gram 260 metre. İp hepsi de aynı, sadece dediğim gibi bu farklı bir marka. Ama boyut olarak aynı arkadaşlar. Tığ olarak ise şöyle 4 numara 2.50 milimetrelik tığla öreceğim. Bunlardan birer yumak yeter. Hatta elinizde yarım yumaklar varsa onları değerlendirin. Yarım yumak da yeter arkadaşlar bu 4 renkten. Ama kenar giderken, yani son 5. sıraya giderken ekleyeceğimiz için, bir de kenar yapacağımız için bundan da 3 yumak yeterli diye düşünüyorum ben. 38-40 beden için yapacağım. Biraz geniş duracak arkadaşlar. Hatta 42 bedene kadar olur diye düşünüyorum. Videonun sonuna da bakabilirsiniz. Manken üzerine giydirip yapacağım, göstereceğim inşallah size. Motiflerim arkadaşlar, ben toplamda 97 motiften oluşturacağım. Kolları da geniş, salaş dursun istiyorum. Ama videoda da söyleyeceğim, böyle daha dar olsun istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Motifim 4 sıradan oluşuyor. 5. sıra dediğim gibi 5. sırayı da bununla yapacağım ve etrafını giderken motifleri birbirine ekleyeceğim. Böyle sırayla, mesela kırmızıyla başladıysam ortaya ikinciyi bununla yapacağım. 3. sırayı bununla, 4. sırayı bununla yapacağım. Sonra bir sonraki motifinde mesela yeşille başladım. Sonra gül kurusuyla, sonra griyle, sonra kırmızıyla, o şekilde böyle simetrik bir desen oluşturmaya çalışacağım. İnşallah yapabilirim. Eminim güzel olacak. Evet, başka 3 sıra arkadaşlar yuvarlak şeklinde olacak. 4. sırada kare şeklini vereceğiz. 5. sırada ekleyeceğiz. Evet, siz şöyle sonra söylerim arkadaşlar, motifleri de şöyle iplerimizi kenara alalım. Beraber başlayalım, hadi bakalım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sihirli halka yapacağım arkadaşlar. Sihirli halka yapamıyorum derseniz 6 zincir çekip başlayabilirsiniz ya da 3 zincir çekip ilk zincire trabzan yapıp başlayabilirsiniz. O da çok hoş, çok güzel oluyor. Evet, sihirli halka için ipimi şu şekilde tutuyorum. Baş parmağımın etrafına sardım. Şöyle zincir çekerek sabitledim. 2 zincir daha çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen bu oluşan halkaya giriyorum. İlmeği aldım. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Bu şekilde. Evet, halkamı biraz kapatıyorum. 2 zincir. Tığıma doladım. Aynı yuvaya girdim. İlmeği aldım. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Sonuncudan geçmiyorum. Doladım. Aynı yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Tığımda 3 ilmeğim var, dolayıp 3 ilmeği içinden geçiyorum. Yani 2 tane yarım trabzan yapıp sonra ikisini bir kapatıyorum. Arada 2 zincir. Doladım. Aynı yuvaya girdim. İlmeği aldım. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Doladım. Tekrar aynı yuvaya girdim. İlmeği aldım. Dolayıp 2 ilmeği içinden geçtim. Tığımda 3 ilmeğim var. Dolayıp 3 ilmeği içinden geçiyorum. Eminim çoğunuz da biliyorsunuz ama
İlk defa yapacaklar için detaylı anlatıyorum. 2 zincir, tekrar 2 tane yarım trabzan yapıyorum. 1, 2, sonra ikisini bir kapatıyorum. Arada 2 zincir. Evet, bu şekilde küçük badem diyelim arkadaşlar bunlara. 8 tane olacak. Baştaki bir ile birlikte toplamda 8 tane olacak. 6 tane olmuş. Hemen hızlıca 8'e tamamlayayım. 7, 2 zincir. Evet, 8.'yi yaptım. 2 zincir. İlk yaptığım badem burada, bakın. Onun tepesine batıyorum. Her sırada renk değiştireceğimiz için ipimizi keseceğiz arkadaşlar. İlmeği içinden geçirdim. Ben bir de bu araya batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle bir zincir. İpimi birazcık uzun bırakıyorum ki iyi saklayayım. İpimi kestim. Evet, şöyle ortadaki ipimizi şöyle iyice çektirelim. 2 defa sarıp böyle düğüm atmanıza gerek de kalmayabilir ama ben genelde garanticiyim, illa düğüm atacağım. Şöyle çektirip düğüm atıyorum. Hatta garanti olsun diye 2 düğüm atıyorum. Evet, bu şekilde. Evet, bu ipimi saklayacağım. Nasıl saklayacağım? Şöyle arkaya geçtim. Yaparken saklamayı da göstereyim. Arkadan şöyle ilmeğimi aldım buraya. Burada bir zincir çekiyorum. Tekrar yukarıya çıkmasın. Sonra aradan yürütüp keseceğim. Örerken de saklayabiliriz ama öyle sonra çıkmama garantisi olmadığı için sakladım. Evet. Birinci sırayı tamamladık. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Evet, fıstık yeşili ipimi aldım. Şöyle başlayacağım arkadaşlar. Zincirle başlamak istemiyorum. Burada bir zincir çektim. Yani sabitleyip zincirle başlamak istemiyorum. O yüzden bir zincirden sonra tığıma doladım. Şöyle parmağımla tutuyorum. Bu yöntem daha güzel oluyor arkadaşlar. Yapamıyorum derseniz buraya sabitleyip 3 zincirle bir üst sıraya geçebilirsiniz. Evet, şöyle tığıma doladım, parmağımla tutuyorum. Herhangi bir boşluğa, bakın zincir boşluğuna girdim, ilmeği aldım, doladım, yine 2 ilmeği içinden geçtim. Tığıma doladım, şöyle bakın parmağımla arkadan tutuyorum. Aynı yuvaya girdim, ilmeği aldım, doladım, 2 ilmeği içinden geçtim. 2 tane yarım trabzan yaptım, doladım, 3 ilmeği içinden geçtim. 2 zincir, tığıma doladım, aynı yuvaya yine 2 tane yarım trabzan yapıyorum. 1, 2, sonra dolayıp 3 ilmeği içinden geçiyorum. Diğerine geçişte bir zincir çekiyorum, tığıma doladım, sıradaki zincir yuvasına yine 2 tane yarım trabzan, ikisini bir kapattım, 2 zincir, aynı yuvaya 2 yarım trabzan daha yapıyorum. Arada bir zincir, tığıma doladım, diğerine geçiyorum, diğer yuvaya 2 tane yarım trabzan ve ikisini bir kapattım, 2 zincir, aynı yuvaya batacağım zaman 2 zincir çekiyorum ve 2 tane yarım trabzan yaptım, kapattım. Diğerine geçişte bir zincir doladım, sıradaki yuvaya yine aynı işlemi uyguluyorum. 2 zincir, aynı yuvaya bir tane daha yapıyorum ve kapatıyorum. Diğerine geçişte bir zincir. Evet, sıramız bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle bir zincir çekiyorum. İlk yaptığım, bakın burada badem var. Onun tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. Sonra buradaki zincir boşluğuna giriyorum. İlmeği aldığım, ilmeğin içinden geçirdiğim bir zincir. Ve ipimi yine birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Bu işlemi sonra da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu saklama işini sonra da yapabilirsiniz. Arkadan bir zincir çekiyorum. Ya da kesmeyi sonra yapabilirsiniz. Evet, sonra kesebilirim. Bunu da araya saklayacağım. Bir sırayı yaparken. Evet, diğer rengimi aldım. 3. sıraya geçtik.
Yine aynı şekilde başlayacağım. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Açık. Gül kurusu. Evet. Şimdi buradaki şöyle herhangi bir yuvaya diyelim. Bakın şuraya zincir yuvasına girdim. Yine parmağımla tutuyorum doladıktan sonra. Bu sefer 3 tane yarım trabzan yapacağım. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Doladım. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. Dolayıp 2 ilmeği içinden geçtim. Doladım. Aynı yuvaya girdim. İlmeği aldım. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Bakın 3 tane yarım trabzan yaptım. Doladım. 3 ilmeğin pardon 4 ilmeği içinden geçiyorum. 2 zincir. Eliniz sıkıysa 3 zincir çekebilirsiniz. Tığıma doladım. Burada geçiş yuvasına, yani bu bir zincir çektiğimiz yuvalara da badem yapacağız. Yani 3 tane yarım trabzan yapıp üçünü bir kapatıyorum. 2 zincir. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya, her yuvaya badem yapıyorum. Üçünü bir kapattım. 2 zincir, tığıma doladım. Sıradaki yuvaya bakın. Bir zincir çektiğim yuvalara da bademimi yapıyorum. Ve kapatıyorum. 2 zincir, sıradaki yuvaya yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir, sıradakine. Evet, bu şekilde ilerliyor bu sıramız. Arada 2 zincir. Sıranın sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna geldim. Son bademi yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. İlk yaptığım badem burada, onun tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle zincir yuvasına da batabilirim. Şuraya da batabilirim arkadaşlar. Batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir. Yine ipimi birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Şöyle arkadan da yine bir zincir çekip ipimi saklıyorum. Evet, dördüncü sıraya geçelim. Gri ipimi aldım. Şöyle bir zincir çektim. Tığıma doladım. Parmağımla tutuyorum. Motifimi aldım. Bu sırada kare şeklini vereceğiz. Trabzanlarımızı da normal şekilde yapacağız artık. Şöyle herhangi bir yuvaya bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. 2 oldu. Aynı yuvaya bir trabzan daha yaptım. 3. 3 trabzandan sonra eliniz sıkıysa bir zincir çekebilirsiniz ama ben çekmeyeceğim arkadaşlar. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Şöyle 3 tane trabzan. 2 3. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya geçiyorum. 3 tane trabzan. 1 2 ve 3. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya köşe yapacağım. 3 tane üçlü trabzandan sonra kare şeklini alması için tığıma bir doladım. Yuvaya girdim, ilmeği aldım. İlk önce tek, sonra 2, sonra 2 çektiğim trabzan yaptım. Yani bir doladık, 3 defa da çektik. Tığıma doladım, aynı yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek, sonra 2, sonra 2 çektim. Bu şekilde 3 tane trabzan yapalım. Bir doluyoruz, 3 defa da çekiyoruz. Evet, 3 trabzandan sonra 2 zincir çekiyorum. Buranın köşe olmasını istiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya yine bir dolayıp 3 defa da çektim. 3 tane trabzan. 2 3. Evet, şöyle. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Köşemizi yaptık. Artık 3 tane normal trabzan yapıyorum. Bir dolayıp 2 defa da çektim. 2 ve 3. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. 1 2 ve 3. Doladığım sıradaki yuvaya 3 trabzan. 1 2 ve 3. Evet, 3 tane üçlü trabzanım oldu. Şimdi yine köşe yapacağım. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya giriyorum. Bir dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan yaptım. 3 tane yapıyorum. 2 oldu. Ve 3. 2 zincir. Tığıma bir doladım. Yine bir dolayıp 3 defa da çektim. Aynı yuvaya 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Şöyle.
tığıma doladım. Sıradaki yuvaya normal trabzan 3 tane. 2 ve 3. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Evet, hızlı yapacağım, eminim anladınız. Şöyle sıradaki yuvaya 3 trabzan. Şöyle bakın, 3 tane üçlü trabzanım oldu. Şimdi köşe yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 3 defa da çektim. 3 tane trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya yine 3 trabzan daha yapıyorum. 2 ve 3. Evet, sıradaki yuvaya 3 tane normal trabzan. Evet, bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Şöyle zaten yaptık, sonuna geldik. 3 tanesine 3 üçlü trabzanlarımızı yapalım. Dördüncü de köşemizi yapalım. Sıranın sonunu göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Köşeyi yaptım gördüğünüz gibi. Burada ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. İlmeğimi genişlettim. Bir sonraki trabzanın tepesine giriyorum. İlmeğimi buradan alıyorum ve aşağıya çekiyorum. Şöyle aşağıya çektim. Tersinden şöyle bir zincir çektim. İpimi birazcık fazla bırakıp kesiyorum. Evet, hemen saklayalım ki yine bize kolaylık olsun. Buraya girdim ve bir zincir çekiyorum. Sonra biraz yürütüp fazlasını keseceğim. Evet. Motifimi tamamladım arkadaşlar. Eğer eliniz çok sıkıysa böyle 5 renk kullanıp sonra 6. Sırayı birleştirmede yaparsınız. O şekilde daha büyük motifler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Daha büyük beden için örüyorsanız ya da eliniz sıkıysa o şekilde yapabilirsiniz. Motiflerimizi bu şekilde ayarlayalım arkadaşlar. Yapalım. Benim hırkama toplamda 97 tane gidecek arkadaşlar. Siz 50-60 tane yapın. Bakarsınız. 60 tane, hani boyutunda bilmiyorum nasıl yapacaksınız. 60 tane, 5 tane arka yapacağız. Önler ikişer motif olacak. Koltuk altı kısmında da bir motif olacak arkadaşlar. Dediğim gibi videonun sonuna bakın. Zaten görürsünüz. Kol boyunu da 5 motif uzunluğunda yapacağız. Dediğim gibi benimle aynı yaparsanız 97 tane motif gidiyor ama siz 60-70 tane yapın. Lazım oldukça motifleri ayarlarsınız. Evet, siz yapın, ben de tamamlayayım. Sonra birleştirmeyi size anlatacağım. Evet, motiflerimin bir kısmını ördüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim, bakın. 5 çeşit motifimi yaptım. Şimdi size birleştirmeyi anlatacağım. Şöyle boş zamanımda diğerlerini de öreceğim. Evet, şöyle şöyle ortası yeşil olanla başlayalım. Kenar için kullanacağım ipimi aldım. Bir zincir çektim, tığıma doladım. Şöyle şuradan başlayalım, bakın. Buradaki boşluğa girerek 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Tığıma doladım, köşeye geldim. Köşede bir dolayıp 3 defa çekmeyeceğim. Şöyle trabzanın boyunu biraz uzun tutacağım. Bir dolayıp 2 defa da çekeceğim. 2 3. 2 zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Bir altta yaptığım işlemin aynısı. Arada dediğim gibi zincir çekmeyeceğim. Ama siz eliniz sıkıysa bir zincir çekebilirsiniz. Şöyle esnemesin diye çekmeyeceğim arkadaşlar. Buralardan da birleştireceğiz. Açılma yapacak. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya giriyorum. 3 trabzan. İlk motifimizin etrafını tamamen yapalım. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Köşelerde yine aynı olacak. Ama bir dolayıp 2 defa da çektiğimiz trabzan yapacağız. Evet. Bu sırayı tamamlayalım. İkinci motifte birleştirmeyi göstereceğim.
Evet, gördüğünüz gibi motifimin etrafını tamamladım. Karşıya sabitledikten sonra ipimi kestim. Şimdi bunun yanına ekleyeceğim motifimi aldım. Bir zincir çekiyorum, tığıma doladım. Şöyle köşeye değil, bir öncesine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Tığımı doladım, köşeme geldim, 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. Hemen eklemeyi göstereceğim. Diğer motifimi aldım. Onun bakın köşedeki yuvasına başına dolamadan batıyorum. Bu şekilde ekleyeceğim. Farklı şekilde ekleme de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir zincir çekip şöyle şuradan alıp şöyle tekrar bir zincir çekip buraya trabzan yapabilirsiniz. Ama benim yaptığım gibi yaparsanız daha kolay olur. Bakın arkadaşlar, hangisi hoş görünüyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Evet, ne yaptım? Bir zincir çektim. Karşı. Bakın bu tersi bana bakıyor. Bu şekilde tutuyorum. Bunun düzü bana bakıyor. Başına dolamadan batıyorum. Şöyle bir zincir. Tığıma doladım, döndüm. Tekrar yuvama 3 trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Pardon. Eklemeyi unuttum. Evet, 3 trabzandan sonra sıradaki bakın karşıdaki üçlü trabzan arasındaki boşluğa bakın, buraya başına dolamadan batıyorum. Sonra tığıma doladım, döndüm yuvama 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Her 3 trabzandan sonra karşıdaki iki üçlü trabzan arasındaki boşluğa bakın, buraya başına dolamadan batıyoruz ve dönüp tığıma doluyorum. Tekrar sıradaki yuvama 3 trabzan yapıyorum. Evet, 3 trabzandan sonra karşıdaki motifime bu şekilde girip sık iğne yapıyorum. Tığıma doladım, döndüm yuvama 3 trabzan yapıyorum. Evet, 3 trabzandan sonra karşıdaki denk gelen yuvaya, sıradaki yuvaya diyelim, bakın en son buraya eklemişim. Şimdi sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım, döndüm yuvama 3 trabzan yapıyorum. Evet, karşıdaki sıradaki boşluğa başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım, döndüm yuvama, köşeme 3 trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Bir zincir, köşeye gelince bir zincir çekiyorum. O şekilde başına dolamadan batıyorum. Bir zincir, tığıma doladım, döndüm yuvama 3 trabzan. Yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Evet, eklemeyi tamamladık. Şöyle görüntüsü bu oldu. Dediğim gibi farklı şekilde, yani 3 çeşit ekleme yapabilirsiniz. Biraz önce gösterdiğim gibi ya da sonradan dikebilirsiniz arkadaşlar. Sonradan hatta 4 çeşit oluyor. Sonradan sık iğneyle kaydırma tekniğiyle de gidebilirsiniz. Siz bilirsiniz. Böyle. Evet, tamamen etrafını bitirelim. Şöyle 3. motifi de hafiften göstereceğim. Evet, 2. motifimizin de eklemesini tamamladım. Şimdi 3. motifi şöyle göstereceğim. Ben başladım arkadaşlar. Köşedeyim. 3 trabzan yaptıktan sonra bir zincir çektim şöyle. Şuraya ekleyeceğim. Şöyle yine tersi bana bakacak şekilde köşeye başına dolamadan batıyorum. Sonra döndüm yuvama 3 trabzan. 3 trabzandan sonra sıradaki bakın 2 trabzan, yani 2 tane üçlü trabzan arasındaki boşluğa başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım, döndüm yuvama, sıradaki yuvama 3 trabzan yapıyorum. Sonra karşıda sıradaki boşluğa başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım, döndüm yuvama 3 trabzan. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. En son köşeye ekledikten sonra
yolumuza devam edeceğiz ve tamamen etrafını yapacağız arkadaşlar. Bilirsiniz. Bu şekilde 5 tane motifimizi birleştirelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, 5 parçamı, 5 motifimi birbirine ekledim. Şimdi ikinci sıraya geçeceğim. İkinci sıra içinde şöyle bir üst sıradaki motifimin bir kenarına gittim. Köşedeyim arkadaşlar. Ekleme yerindeyim. Şöyle şuraya, şunun üzerine bunu ekleyeceğim. Şöyle hemen buradaki köşeme şuradan başlıyorum, gördüğünüz gibi başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim, doladım, döndüm kendi yuvama, 3 trabzan yapıyorum. Bilirsiniz burayı ama ilk defa yapacak olanlar için detaylı gösteriyorum. 3 trabzandan sonra karşıya sık iğne yapıyorum, tığıma doladım, döndüm, yuvama yapıyorum. Evet, ikinci sıraya geçmiş olduk. Bilirsiniz, dediğim gibi bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle köşeyi de ekledikten sonra yolumuza devam edeceğiz. Motifimizi tamamen bitirelim. Şöyle buradaki iki tarafın eklemesini göstereceğim birazdan. Bunu tamamlayalım. Evet, motifimi ekledim. Şimdi bunun yanına diğer motifimi ekleyeceğim. Şöyle başlangıcımı yaptım. Bir zincir çektim. Şu şekilde tutuyorum. Şuradan başlayacağım. Şöyle hemen buradaki köşeye başına dolamadan batıyorum. Bir zincir, döndüm, yuvama batıyorum. 3 trabzandan sonra karşıya sabitliyorum aynı şekilde. Döndüm, yuvama batıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Evet, ekleyerek ilerleyelim. Şöyle köşenin yapımını göstereceğim. Burasını göstereceğim arkadaşlar. O yüzden parçayı da gösteriyorum. Şöyle köşeye kadar gelelim. Orayı da ekleyeceğiz beraber. Evet, şöyle göstereyim. Ekleyerek devam ettim. 3 trabzandan sonra bir zincir çektim. Şöyle şuradaki köşeye, bakın buraya, hemen karşısındaki köşeye sık iğne yapıyorum. Sonra şöyle diğer, bakın bu taraftaki motifin köşesine sık iğne yapıyorum. Karşıdakine batmıyorum arkadaşlar. Çirkin görüntü oluyor, o yüzden batmadım. Sonra döndüm, yuvama 3 trabzan yapıyorum. Ve karşıya sabitleyip yuvama 3 trabzan yapıyorum. Evet, şöyle göstereyim tekrar. Ne yaptık? Köşeden bir 3 trabzandan sonra bir zincir çektim. Buradaki motifin köşesine sık iğne yaptım. Sonra buradaki bu motifin köşesine sık iğne yaptım. Bununla teması yok. Ve yoluma devam ettim. Köşemiz de bu şekilde oldu. Evet, böyle devam edeceğim motifimi. Etrafını yapacağım, sonra buradaki motifimi ekleyeceğim. Aynı şekilde arkadaşlar. Böyle 5 motif sırası olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Eni ve boyu 5 desen olacak şekilde birbirine ekledim arkadaşlar. Tam kare oldu. Şöyle sayalım, bakın buradan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Boyut olarak küçük gelirse arkadaşlar biz bu şekilde yapalım. Sonrasında etek ucunu büyütebilirsiniz. Evet, onu da söyleyeceğim. Şimdilik kısa ceket için 5 sıra yeterli. Evet, şimdi ne yapacağız? Şöyle sadece bu iki motifin devamını yapacağız. Bir de buradaki iki motifin devamını yapacağız. Burası ense kısmımıza gelecek. Bu ortadaki motif ense kısmımıza gelecek. Şimdi şöyle motifimi alayım. Evet, şöyle motifimi hazırladım arkadaşlar. Şöyle şunun üzerine ekleyeceğim. Sonra bunun üzerine ekleyeceğim. Bir zincir çektim. Şöyle çeviriyorum. Köşeye sabitledim. Ve yoluma devam ediyorum. 3 trabzan, 1, 2, 3. Sıradaki yuvaya, bak karşıda sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Bilirsiniz zaten. Döndüm, yoluma devam ediyorum. 3 trabzan.
Karşı yuvaya başına dolamadan batıyorum. Döndüm. 3 trabzan. Karşıya sabitledim. Buraya 3 trabzan. Şöyle karşıya sabitliyorum. Dediğim gibi boyu kısa gelirse sonra etek ucuna ne zaman ekleyeceksiniz onu da söyleyeceğim arkadaşlar, bakarsınız. Daha uzun yapmak isteyenler de sonrasında ekleyebilir. Evet, köşemi yaptım. Bir zincir karşı köşeye sabitledim. Bir zincir döndüm. Yuvama 3 trabzan. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Eklemeyi tamamladık gördüğünüz gibi. Şimdi yan yana dediğim gibi ikili şekilde, iki motif şeklinde, bir tane de buraya ekleyeceğim. Şunu da buraya ekleyeceğim. Sonra buraya bu şekilde 6 motif sırası olacak arkadaşlar. Bu birinci sıra. 6 motif bu şekilde yan yana, boyutu 6 olana kadar 6 buraya 12 tane motifimizi bu şekilde ekleyelim. Sonra ne yapacağız? Şöyle şurayı göstereyim. Burayı ekledik, bitirdik. Sonra dediğim gibi burası ense kısmına gelecek. Yani açık olacak burası. O yüzden bu buranın devamında aynı şekilde. Buraya da 6 sıra motif eklenecek. Buraya da eklenecek arkadaşlar. Yan yana ikili şekilde devam edeceksiniz. Ben de tamamlayıp döneceğim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Geniş açıdan gösterebileyim diye buraya serdim arkadaşlar, masadan kaldırdım. Ne yaptık? İlk önce onu anlatayım. Ne yapmıştık? Eni 5, boyu 5 şeklinde 5 sıra örmüştük. Burası arka olacaktı. Sonrasında sağ tarafta 2 desenin üzerine 6 sıra ördük. Burası omuz kısmına gelecek. Neden fazla derseniz burası omuz hizasına gelecek. O yüzden o şekilde oldu. Şu 5 tanesi öne gelecek. Burası da aynı şekilde sol tarafta 2 desen üzerine 6 sıra ördüm. Burası ense kısmı olacak. Boyun kısmı olacak. Böyle şimdi ne yapacağız? Kolu yapacağız arkadaşlar. Kol için şöyle renklerini ayarlamayacağım ama bakın. Dediğim gibi şurası omuz hizası. Yani omuz üstüne gelecek. Şöyle buradan itibaren sayarsak 6. sıra. Şuradan da sayarsak 6. sıra. Yani tam ortadaki desenimiz burası. Buraya bir sonrasına bir öncesine şöyle renkleri gelişigüzel koyuyorum arkadaşlar. Şöyle bu şekilde motiflerimizi şöyle göstereyim. 5 sıra öreceğiz, kolu olacak. Bu tarafta aynı şekilde şöyle motif alayım yanıma. Bu tarafta da bakın 6. deseni, yani bu ense kısmı, gördüğünüz gibi ense kısmının yanındaki omuz hizasına gelecek kısım. Onun yanına bir öncesine ve bir sonrasına şöyle, burayı da aynı şekilde 5 sıra olacak şekilde kol yapacağız. Kol evi dar olacak arkadaşlar. O yüzden ben kızımı öreceğim. Kızımla konuştuk. Böyle kol altına bir desen daha yerleştireceğim. Hem geniş olacak. Hem geniş olacak, salaş duracak, hem de daha güzel olacak diye düşünüyorum. İnşallah beğenirsiniz. Böyle dediğim gibi şöyle göstereyim, bakın. Buradan 1, 2, 3, 4, 5. sıranın yanına doğru 5 sıra, bakın 3 sırayı 5 sıra şeklinde yana doğru açacağız. Şu tarafta şu şekilde. Boyu uzatmayı arkadaşlar, boyu kısa geldiyse boy uzatmayı sonra yapın, şimdi değil. Şu anlık bu şekilde olsun. Boyu kısa gelirse sonra beraber bakacağız ve uzatacağız. Evet, şimdi kenarını dediğim gibi bu şekilde yaparak ekleyin. Ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, dediğim gibi kol ördüm arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 motif boyunda eni 3 olacak şekilde ördüm. Şöyle biraz da uzaktan göstereyim. Böyle oldu. Şimdi tersini çevireyim arkadaşlar. Tersini çevirip göstereceğim size ne yapacağımızı.
Evet, tersi bana bakacak şekilde çevirdim gördüğünüz gibi. Şimdi bakın, burayı alıyorum. Şöyle öne getiriyorum. Şöyle öne getirdim. Üst üste en alt motifin üzerine yerleştirdim. Ben bu tarafı yaptım arkadaşlar. Bu tarafı yaptım. Bu koltuk altında birleştirmek için bakın 4 sıra böyle gittim, 4 desen, yani 4 motif. Sonrasında kolun alt kısmına devam ettim. 5 motifte kol altına devam ettim. Şöyle kolumuz toplamda 4 motiften oluşmuş oldu. Evet, dediğim gibi bu tarafı yaptım. Burayı da şimdi size anlatıyorum. Dediğim gibi üst üste koyduk. Şöyle kolda. Bakın kolumuz zaten 3 motif. Şimdi ne yapacağız? Şöyle buradan arkadaşlar, bu kısımdan, yan kısımdan buraya motiflerimi yerleştireceğim. Şöyle bakın, buraya, şuraya. Biz orantılı bir şekilde yerleştirdik diğer motiflerimizi, ama bu orantılı şekilde denk gelmiyor. Sadece yan yana gelmeyecek şekilde, aynı motifler yan yana gelmeyecek şekilde yerleştirdim. Bakın bir tanesini de buraya yerleştireceğiz. Sonra şöyle sırayla, şöyle dediğim gibi yan yana gelmeyecek şekilde, ama yanıma motif almamışım. Şöyle 5 motifte kola, 4 motifte yan kısmına, şöyle koltuk altı kısmından aşağıya doğru yan kısma ekleyeceğiz. Şimdi eklemeyi de göstereceğim masada. Evet, şimdi nasıl yapacağız? Bu iki motif öne gelecek. Burası da arka beden arkadaşlar. Bu yan kısımda motiflerimizi ekleyerek yukarıya doğru, kol altına doğru ilerleyeceğiz. Dilerseniz arkadaşlar, benimki yeterli boyutta derseniz bu şekilde dikebilirsiniz. Kolunuzda mesela 3 motif yeterliyse arkadaşlar, böyle direkt dikerek kol ucuna kadar gidebilirsiniz. O şekilde de kullanabilirsiniz. Model o şekilde var arkadaşlar. Bilmiyorum, benim anlattığım gibi var mı, onu görmedim, ama dikiliyor arkadaşlar, öyle biliyorum, ama ben böyle yapacağım, daha güzel durdu. Evet, şimdi motifimi aldım. Şöyle bir öncesinden başlayacağım. Yuvanın, bakın köşenin bir öncesinden 3 trabzanla başlıyorum. 2 3 sıradaki yuvaya geçtim. 1 2 3 bir zincir. Evet, şöyle sağ taraftaki motifimi aldım, köşesine başına dolamadan batıyorum, bir zincir, tığıma doladım, buraya 3 tane trabzan, boyunu uzun tutuyorum. Sıradaki yuvaya ekliyorum, döndüm yuvama, 3 trabzan. Evet, kamerayı biraz indireyim. Şöyle karşı denk gelen yuvaya başına dolamadan batıyorum, döndüm yuvama, 3 trabzan. Sıradaki karşı yuvaya başına dolamadan batıyorum, döndüm yuvama, 3 trabzan, karşıya ekliyorum, döndüm yuvama, 3 trabzan. Karşıya ekliyorum, köşeye geldim, 3 tane trabzan, boyunu uzun tutuyorum, bir zincir, karşı köşeye şöyle bakın, hemen denk gelen köşeye başına dolamadan battım, bir zincir, tekrar köşeme 3 trabzan. Evet, burada ekleyeceğim yer yok arkadaşlar, yukarıda yok, o yüzden burayı eklemeden devam edeceğim. Bu köşeye gelince bu kısmı ekleyeceğim ve dönüp burada tamamlayacağım. Yoluma devam ediyorum. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Evet, 3'er trabzan yaparak ilerliyorum. Köşeye geldim, 3 trabzan, bir zincir çekiyorum. Bu taraftaki, sol taraftaki motifimi aldım. Şöyle köşesine, hemen yandaki motifin köşesine başına dolamadan batıyorum.
Bir zincir tığıma doladım. Aşağıya doğru iniyorum. Eklerken 3 trabzan. Karşı yuvaya ekliyorum. Başına dolamadan batıyorum. Döndüm yuvama. 3 trabzan. Karşı yuvaya ekliyorum. Yuvama 3 trabzan. Karşıya ekledim. Yuvama 3 trabzan. Sağlı sollu eklemiş olduk motifimizi. Köşeme 3 trabzan. Bir zincir karşı köşeye başına dolamadan batıyorum. Bir zincir döndüm yuvama 3 trabzan köşeme. Şöyle bakın. Yoluma devam ediyorum. İki kenarı ekledik. Hem sağ hem sol. Sonra trabzanlarımı yaparak ilerliyorum. Evet, ilk başladığım yere geldim. İlk trabzana batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. İlmeğimi genişlettim. Sıradaki trabzana batıyorum. İlmeği aldım. Buradan geçirdim. İçeri aldım. İpimi bir zincir çektim. Fazlasını kestim. Hemen şurada biraz ileride bir zincir çekip fazlasını saklıyoruz. Evet, şimdi diğer motifimizi nasıl ekleyeceğiz onu göstereceğim. Bu sefer şöyle yapacağım arkadaşlar. Şöyle böyle yukarı doğru gidemeyiz. Şöyle çevireceğim. Kolumuzda şöyle kendime doğru çevirdim. Bakın burayı yaptım. Bu tarafı yaptım dediğim gibi. Bakın iki ön, burası arkaydı. Böyle bu şekilde ekleyerek gittim. Şöyle kolu da birleştirmiş oldum. Hem dikmiş hem eklemiş. Birleştirmiş olduk şöyle. Evet, bayağı bir örmüşüz kızımla birlikte. Motiflerimizi bayağı ağır oldu. Evet, şöyle çevirdim. Bakın tam tersini çevirdim şöyle. Böyle ekleyerek gideceğim. Şimdi diğer motifimi alayım. Evet, buraya kremle biten motifimi ekleyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bu iki renkle aynı olmasın. Farklı renk olsun, uyumlu olsun. O şekilde eklersiniz. Evet, köşedeyim. Bir zincir çektim. Sağ taraftaki motifimin şöyle köşesine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir döndüm yuvama. 3 trabzan yapıyorum. 3 kenar eklenecek. 3 trabzan, sıradaki karşı yuvaya başına dolamadan batıyorum. Döndüm yuvama 3 trabzan. Karşı yuvaya başına dolamadan batıyorum. Döndüm yuvama 3 trabzan. Bilirsiniz zaten. Evet, dediğim gibi şöyle göstereyim. Sağ tarafa ekleyerek ilerliyoruz. Sonra yukarı kısmı, bakın burayı da buraya ekleyeceğim. Burayı da buraya ekleyeceğim ve burada bu şekilde üç kenar eklendikten sonra burada bitireceğim arkadaşlar. Ekleyip döneceğim. Evet, ikinci motifi de eklemeyi tamamladım. Şimdi üçüncüdeyim arkadaşlar. Aynı şekilde üç kenar eklenerek devam edecek. Toplamda 9 motif ekledim arkadaşlar. Diğer tarafı birleştirirken 9 motif. 9 motif bu şekilde eklersiniz. Aynı boyutta yaptık. Diğer kolun altında dilerseniz videoyu geri alın. Aynı şekilde ekleyin. Sonrasında bir giyin bakın arkadaşlar. Boyu daha uzun olmasını istiyorsanız bu alt kısmı bir sıra, iki sıra fazla gidebilirsiniz. Benim kızım beğendiği için bu boyutta kalacak arkadaşlar. Sadece en son olarak şöyle kenar gideceğiz. 3 sıra. Onu da hesap edin. Şöyle şu kadar olacak. Pardon, kamera açısında göstermemişim. Dediğim gibi 3 sırada kenar gideceğiz. Şöyle bu boyutta olacak. Evet.
ekleyeceğim arkadaşlar. Sonrasında kenara geçeceğiz inşallah. Evet, eklemeleri tamamladım. Çok hoş, çok güzel oldu. Şimdi ne yapacağız? Kenarlarına gideceğiz arkadaşlar. Kenarına gideceğiz. Ben kenarına şöyle göstereyim. Kol ucunun bir tanesini gittim. 3 sıra trabzan yaptım arkadaşlar. Böyle düz bir şekilde oldu. Gördüğünüz gibi. Eğer ki siz biraz sıksın derseniz tığ işi lastik örgü yapabilirsiniz. Bir önden bir arkadan alarak trabzanları o şekilde yapabilirsiniz. Evet. Ne yapacağız? Nereden başlayalım? Şu alt köşeden başlayalım arkadaşlar. Kol ucunu sonra göstereyim. Şöyle bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Köşeye 1 2 3 trabzan yaptım. Tam alt köşe arkadaşlar. Alt köşeden başladım. 3 tane trabzan yaptım. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Sıradakine trabzan. Trabzanların her birine bir batıyorum. Arada zincir çekmemiştik hatırladıysanız. Böyle her birine bir batarak trabzan yapıyoruz. Bu şekilde ense kısmına şöyle bakın. Ense kısmına kadar gelelim. Burayı göstereceğim arkadaşlar. Bu ense kısmında şu köşelerde ne yapacağız size onu anlatacağım. Böyle devam edelim yukarıya doğru. Gidelim. Evet, şurayı göstermeyi unutmuşum arkadaşlar. Bir motiften diğer motife geçerken burada ne yapacaksınız onu da söyleyeyim. Tığıma doladım. Buradaki zincir yuvasına bir trabzan. Tığıma doladım. Buradaki bakın eklediğim sık iğneme bir trabzan. Tığıma doladım. Diğer motifin köşesine bakın buraya bir trabzan yaptım. Diğerine geçişte bu şekilde yaparsınız. Ve yoluma devam ediyorum. Her bir trabzana bir trabzan yaparak ilerliyorum. Evet, ense kısmı çok az kaldı arkadaşlar. Şöyle şuraya kadar gelelim. Evet, ense kısmına kadar gelmiş, şöyle detaylı göstereyim. Ense kısmında bir motifimiz var gördüğünüz gibi. Şöyle bakın. Son trabzanın üzerine trabzanımı yaptım. Burada köşeye girdim, ilmeği aldım. 2 ilmeği içinden geçtim. İkinciyi çekmiyorum. Tığıma doladım. Şöyle tam ortadaki bakın çaprazdaki köşeye batıyorum. İlmeği aldım, doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Tığıma doladım. Diğer bakın bu taraftaki ensedeki motifin köşesine girdim. İlmeği aldım, doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Bu şekilde yapıyorum ki burası biraz oval şeklini alsın. Evet. 3 tane yarım trabzan yapmış olduk. Tığımda 4 ilmeğim var. Doladım. 4 ilmeği içinden geçiyorum. Evet, tamamladım. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Evet, her bir trabzana bir trabzan yaparak ilerliyorum. Diğer ense kısmını da göstereceğim. Şöyle hızlıca öreyim. Yani diğer kenarı da göstereceğim. Evet, şurada ipimi saklayarak örebilirim. Evet, diğer 3 motifin birleştiği yere geldim. Tığıma doladım. Yine buradaki zincir yuvasına batıyorum. İlmeği aldım. 2 ilmeğin içinden geçtim. Tığıma doladım. Ortadaki bakın. Ortadaki yuvaya girdim. İlmeği aldım. 2 ilmeğin içinden geçtim. Doladım. Diğer motifin köşesine girdim. İlmeği aldım. Doladım. 2 ilmeğin içinden geçtim.
Tığımda 4 ilmeğim var. 4 ilmeği içinden geçiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Ve her birine bir trabzan yaparak devam ediyoruz. Bu işlemi sadece bu iki tarafta yaptık arkadaşlar. Bu motifin hem sağında hem solunda yaptık ense kısmının. Diğerlerinde bu şekilde olmayacak. Bir üst sırada da her bir trabzana bir trabzan batarak devam edeceksiniz. Yine aynı işlemi yapmayın. Yapabilirsiniz. Daha oval olsun diyorsanız 3 tanesini bu şekilde çekebilirsiniz arkadaşlar. Bakarsınız nasıl güzel duruyorsa öyle devam edersiniz. Böyle devam edeceğiz. Böyle dediğim gibi buraya gelince iki motif ayrımına, bu zincir yuvasına bir trabzan, sık iğneye bir, zincir yuvasına bir trabzan, diğerlerinde her bir trabzana bir trabzan. Alt köşede arkadaşlar, etek ucu alt köşede, şöyle buraya kadar gelelim, burayı göstereceğim size. Evet, alt köşeye geldim, şöyle göstereyim. Bakın köşedeyim. Köşeye 3 trabzan yapıyorum. 2 3 2 zincir çekiyorum, tığıma doladım, aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Evet, tığıma doladım, sıradaki trabzanın tepesine trabzan ve her birine bir trabzan yaparak devam ediyorum. Şöyle 3 battık ama arkadaşlar, şöyle elinizde ipinizde kalın ya da ince ise, ipiniz ince ise 4 de batabilirsiniz. Böyle köşenin düzgün durmasına bakın. 2 2 de batabilirsiniz, 3 3 de batabilirsiniz. Evet, yoluma devam ediyorum. Diğer köşeye gelince de aynı bu şekilde yapacaksınız. Pardon, diğer köşeden başladık zaten. Diğer köşede evet bir sıraya geçeceğiz. Orayı size göstereceğim. Evet, yolumuza devam edelim arkadaşlar. Sıranın sonunu size göstereceğim. Bir sıraya geçişi göstereceğim dediğim gibi. Evet, sıranın sonuna geldim. Köşeden başlamıştık. Köşeden de bir üst sıraya geçeceğiz. Şimdi burada tığıma doladım, zincir çekmeyeceğim. Şöyle karşı ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği alıyorum, dolayıp tek seferde çekiyorum. Bu şekilde tamamlamış oldum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım, aynı yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. Baştaki zincirle birlikte 3 olacak. Evet, zincirle birlikte 3 oldu. Tığıma doladım. Hemen sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Bir üst sıraya bu şekilde geçelim arkadaşlar. Sıradakine trabzan. Evet, bu sırada artık ikinci sıradayız. Batacağımız yerler belli. Her trabzana bir trabzan yapalım. Ense kısmında dilerseniz dediğim gibi köşelerde üçünü bir çekebilirsiniz ya da her birine bir batabilirsiniz. Bakarsınız arkadaşlar. Evet. Bu şekilde devam edeceğiz. Her birine bir batacağız. Sıranın sonunda da yine bu köşeye 3 trabzan yaptıktan sonra buraya başına dolayıp tek seferde çektiğimiz çakma sık iğne yapacağız ve 3 zincir çekip bir üst sıraya geçeceğiz. İkinci sıradayız. Toplamda 3 sıra yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, etrafını 3 sıra ördüm. 3. sıranın sonundayım. Şöyle bitişinde göstermek istedim. Köşedeyim. Yine köşeme 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Tığıma doladım. Bu sıradaki ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, doladım. 3 ilmeği içinden geçtim. Şöyle bir zincir çektim. İpimi biraz uzun bırakıp kesiyorum. Şöyle görüntü bu. Tersinden şöyle arkaya alacağım. İpim fazlasını şöyle şuradan geçiyorum. Şöyle biraz daha ilerleteceğim. Şuraya girdim. Burada bir zincir çekiyorum. Şöyle köşeyi çok çektirmeyelim. Bir zincir çektim. Sıkıladım. Şöyle. Evet. Şöyle gizleyip fazlasını kesiyorum.
Evet, tamamdır. Dediğim gibi görüntü bu. Böyle oldu. Şimdi kol evine kol ucunu nasıl yapacağız? Yine aynı şekilde 3 sıra gideceğiz. Bilirsiniz ama yine de göstermek istiyorum. Şöyle bir zincir çektim, tığıma doladım. Nereden başlayalım? Şöyle şuradan başlayalım arkadaşlar. Sağ taraftan şöyle iç kısım olsun. Evet, iç kısımdan başlayalım, olmazsa şöyle. Evet, şuradan başlayalım. Bakın, buradaki yuvaya batıyorum, trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Buradaki sık iğneye batıyorum, trabzan. Zincir yuvasına trabzan. Sonra her bir trabzana bir trabzan yaparak ilerliyorum. Evet, sıranın sonunda da karşıya sabitleyip bir üst sıraya 3 zincirle çıkarsınız arkadaşlar. Bu şekilde 3 sıra yapalım. Şöyle diğer kolunu örmüştüm, göstereyim size. Böyle 3 sıra örelim. Sonrasını bitmiş halini göstereceğim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi tamamladığım mankenime de giydirdim. Boyut olarak, genişlik olarak ideal oldu. 38-40 beden, hatta 42 bedene kadar rahatlıkla olur arkadaşlar. Kol evi genişliği de gayet iyi oldu. Dediğim gibi lastik kısmını, buraya biraz lastik kısmı çeksin isterseniz tığ işi lastik uygulaması yapabilirsiniz. Şöyle ben kol evinin ucunu arkadaşlar düz devam ettim. Gördüğünüz gibi bu şekilde istedi kızım. Böyle çok hoş, çok güzel, muntazam oldu. Kesinlikle tavsiye ederim. Boyut olarak da ideal oldu arkadaşlar, boyu. Ama dediğim gibi siz daha büyük isterseniz, zaten videoda da söylemiştim, bundan sonra boyunu uzatabilirsiniz diye. Evet, şöyle arkasını da göstermek istiyorum. Şöyle, mankenim biraz zayıf olduğu için. Şöyle. Çok hoş, çok güzel. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.